Merhabalar, Ev Avcısı'ndan Alper İşler ben. Bugün sizlere Soğucak Mahallesi'nde bu görmüş olduğunuz ormanın adeta içerisinde karşımda deniz manzarası kocaman bir 4+1 villa tanıtımı yapacağım. Evimizin arsa payı 700 metrekare, dediğim gibi 4+1 geniş bir villa. Teraslarımız, balkonlarımız, hatta barbekü alanlarımızda gerçekten çok keyifli bir yerdeyiz aynı zamanda. 3 araç alabilecek bir kapalı otoparkı da var. Hatta dilerseniz orayı atölyeye de çevirebilirsiniz. Belki size de geliyordur kuş sesleri. Dediğim gibi ormanın ortasındayız. Havası muhteşem, yaşam katacak bir yerdeyiz. AVM, küçük AVM'ler hemen ön tarafımızda, bütün ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Buranın meşhur büyük AVM'lerinde toplam 3 kilometre ilerisinde. Denize mi gitmek istiyorsunuz? 2 kilometre sonra Long Beach'teyiz. Birçok kafeteryası, restoranı olan, birçok aktif tesisleri olan, yani anlayacağınız çok güzel bir sahilimiz var az ilerimizde. Şimdi dilerseniz bu güzel evin tanıtımına başlayalım. Buyurun. Evimizin en başında girişindeyiz. Buradan arabamızı kapalı otoparkımıza kadar götürebiliriz. Fakat şöyle bir şeyi göstermek istiyorum. Buradaki kapalı otoparkı demin dediğim gibi farklı kullanmak isterseniz bu alan da sizin için yeterli. Buraya yaklaşık 3 araba ya da 4 araba sığdırabilirsiniz. Öyle genişliği var. Arsa payının büyüklüğü 700 metrekare olmasının avantajları tabii ki bunlar. Evimizin girişindeyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel taşlarla kaplanmış. Sol tarafında zaten yeşillik. Ormanın içerisindeyiz. Bu taşlarla o yeşillik birbirine uyum sağlamış ve sıcaklık katmış. Bu sağ taraftaki kapalı otoparkımızı gösteremiyorum çünkü anahtarını bulamadık. Burada yaşayan çiftlerimiz Almanya'da olduğu için zannedersem yanında götürmüşler. Şimdi ben girişi buradan yapmak istemiyorum. Evin alanlarını göstermek için hadi o tarafa doğru ilerleyelim. Tabii giderken size bu mandalina ağacını göstermek istiyorum. Orada da birkaç tane var. Aylardan şu anda Kasım ve kendi meyvasını vermeye başlamış. Dikebileceğiniz farklı meyveler de olabilir. Alanınız çok bol. Hemen sol tarafta barbekü alanımız. İsterseniz buraya masanızı, sandalyenizi atın. Misafirlerinizi ağırlayın. Hemen zaten sol tarafında mutfağımız var. Mutfaktan kolayca servis yapın. Orada da çünkü bir penceremiz de mevcut. Gördüğünüz gibi burada bir barbekü alanı, yine yukarıda söylediğim gibi meyve ağaçlarımız ve çok geniş, keyifli bir alanımız var mevcut. Buradan da sol taraftan merdivenli havuzumuz. Havuzumuzdan da bu sefer bir farklılık yapacağız biz size. Dışarıdan tanıtım yapıp içeriye doğru gideceğiz. Havuzumuzun olduğu yerden bile çok güzel bir deniz manzarası, Samos manzarası bizi bekliyor arkadaşlar. Hemen sol tarafta ana girişimizin bulunduğu mutfak ve salonun olduğu yerin ön tarafında da verandamız var. Buraya da masa sandalye atabilirsiniz. Üçlü bir grup atılmış ama yaklaşık 8'li 9'lu bir grup bile alır burası o büyüklükte. Burası da salonumuz ve salondan dahi havuzumuza çıkışımız mevcut. Hemen yan tarafında kapalı küçük bir odası da var. Tabii yukarıya doğru gitmeden önce buradaki bu büyük alanı da göstermek istedim sizlere. Burada da yaklaşık bir 50 metrekarelik bir alanımız var. Burayı da masa, sandalye ya da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Şezlonglarınız varsa şezlongları atabilirsiniz. Geniş bir aileyseniz ya da arkadaşlarınız çok fazlaysa bol bol alanınız var bu villamızda. Şu arkadaş da dış duşumuz bizim. Havuzunuzdan çıkıp orada duşunuzu alabilirsiniz. Biz şimdi ikinci katımıza dışarıdan gidiyoruz. Şimdi burayı çıkarken de kendim böyle eski şaşalı şatolar ve de büyük evler olur ya, onların merdivenine benzettim. Bana öyle bir hava verdi. Burası da ikinci katımızın verandası. Burada da büyük bir alanımız var. Evde toplamda yukarıyı, terası da sayarsam 4 tane büyük oturabileceğiniz, masa koyabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz alanınız mevcut. Terasımızdan da zaten evimizin büyüklüğünü ve genişliğini şöyle anlayabiliyoruz şuradan bakınca. Burası toplamda arsa payı 700 metrekare olan, toplam 250 metre kullanım alanı olan bir villa. 4+1 ama dediğim gibi çok fazla deposu, teknik odası,
kileri, çamaşır odası mevcut bir villa. Tam arkada da şu anda komşularımızın portakal ağaçlarını da görebiliyoruz. Dediğim gibi sizler seviyorsanız burada meyve ağaçları dikebilirsiniz. Çok fazla alanınız var. Yani şöyle söyleyebilirim. Kimin ikinci katında, verandasında şöyle kocaman bir limon çamı var. Şu sol tarafta da evimizin ikinci katına geçebileceğimiz bir kapımız mevcut. Şimdi yukarıya doğru ilerleyelim. Bugün biraz tabii ki içeriden değil dışarıdan başladık. İnanın nereden başlayacağımızı biz kendi aramızda bile tartıştık burada. Çünkü alan çok fazla, büyük ve çok kullanışlı bir ev. Ama biz önce bir dışını tanıtalım, sonra da içeriye gireceğiz. Gördüğünüz gibi demin de dediğim kocaman bir deniz manzarası, Samos, Güzelçamlı, ormandayız. Oksijeni muhteşem ve her yere yürüme mesafesinde olan bir villa. Soğucak'ta güzel bir villa. Buradan şunu da görebiliyorum. Yan tarafımızdaki komşularımızın da arsa payı o kadar büyük ki aramızdaki mesafe fazla ve mahremiyetimiz burada daha korunmuş oluyor. Hemen sağ tarafa geçeceğim ve oradan sonra içeriye doğru gideceğiz. Buraya gelmemin nedeni de orman. Tam sağ tarafımız büyük bir orman, çam ağaçlarıyla kaplı. Muhteşem kokusu zaten bana şu anda geliyor. Ve Soğucak hakkında her zaman dediğim şeyi bir daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin en iyi ikinci oksijenine sahip bir yerdeyiz. Ve artık evimize girme zamanı geldi. Buyurun efendim. Evet, evimize doğru gireceğiz. Bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Kapı buraya biraz ufak olmuş. Bunu daha da büyük yapabilirsiniz. Çok masraflı, çok pahalı şeyler değil. Evinizin görüntüsünü ama gerçekten değiştirir. Bunu söylemeden yapamadım. Hemen içeriye girdim. Şunu da söylemek istiyorum. İçeriye girdim. İçeride tam karşında bu muhteşem deniz manzarasını da görüyorum. Önümde havuzum, yeşillik, deniz. Muhteşem. Kocaman bir salonumuz var. Büyük bir salonumuz var. Fakat ev sahiplerimiz 2 kişi olduğu için yaz kışta kullanmadıkları için çok fazla mobilya almamışlar. Fazla mobilyayla burayı kaplamamışlar. Sol tarafta son zamanlarda gördüğüm en büyük mutfağı size tanıtmak istiyorum. Evde mutfakta vakit geçirmeyi seven, yemek yapmayı sevenler için gayet yeterli kocaman bir mutfağımız var. Buradan da ışığımız var. Bir şeyleri yaparken dışarıyı görmek en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Barbekü için demin söylemiştim. Buradan açıp evin uzun boyluları belki servisi buradan alabilirler diye düşündüm ben. Ama yürümek isterseniz de üşenmezseniz hemen yaklaşık 20 adım sonra barbekü alanındasınız. Adamızı görüyorum. Adamız uzun ve geniş. Bu şu demek, buraya 6 kişi sığabilir rahatlıkla. Ama kendileri minimal dediğim gibi demin 4 kişilik bir yemek masası da koymuşlar kendileri. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum herhalde. Evdeki gördüğünüz bütün eşyalar size ait olacak. Satın aldığınızda eşyalar sizin olacak. Yani gördüğünüz gibi eksiklikleri siz kendiniz tabii içeride gidereceksiniz. Sağ tarafta dışarıdan da gösterdiğim verandamızdaki 3 kişilik ama dilerseniz 8 kişilik, 10 kişilik masayı bile alabilecek bir büyük veranda. Verandamızdan da çıktıktan sonra ısıtma. Isıtmamız hem yukarıda gördüğünüz gibi klima sistemi ama yerden ısıtma sistemi kurulu. Yapmanız gereken ısı pompası almak ya da doğalgaz şu anda kazıldı. Yaklaşık 2-3 ay sonra ya da 6 ay içerisinde yapılacakmış. Yani kısacası yerden ısıtma ve klimalarımız mevcut. Aynı zamanda evin her yerinde tuvaletler dahi her yerde otomatik panjurumuz mevcut. Evden gidecek misiniz? Bütün her yeri kapatabiliyorsunuz. Alarm sisteminiz de hazır. Hali hazır şu anda çalışıyor. Solda gördüğünüz gibi güzel büyük bir galeri boşluğu var. Gerçekten çok ferah bir ev. Ve merdiven sistemiyle yukarıya doğru gidiyoruz. Şık. Ama siz değişiklik yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Yan komşularda değişiklik yapmış olanların olduğunu ben biliyorum, duydum. Burada büyük salondan bahsettikten sonra hemen perdemizin arkasındaki ufak bir odadan bahsedeceğim. Buraya küçük oda dedim ama esasında burası kış bahçesi gibi. Arkamda şöminem dahi var. Yani televizyonunuzla, işte koltuğunuzda otururken bu şömineyi de kullanabilirsiniz. Perdeleri de zannedersem sıcaklık içeride kalsın diye yapmışlar. Sağ tarafta dışarıda da gördük. Hemen havuzun arka tarafına denk gelen kapalı bir balkonumuz var. Veranda da diyebiliriz, balkon da diyebiliriz. Evimizde çok fazla dediğim gibi balkon, veranda,
ve depolama alanı göreceğiz. Bunu da gösterdikten sonra sağ tarafımızda son göreceğimiz bir tuvalet banyomuz var. Oradan depomuza ineceğiz. En son yukarıda da bitireceğiz. Buyurun. İlk önce sağ tarafımızda çamaşır odamız ama eşyalarımızın çoğunu, yani istemediğimiz eşyaların çoğunu koyabileceğimiz depolama alanına sahip. Hemen burada da hiç de küçük olmayan 6 metrekarelik çok şık tuvalet ve banyomuz da mevcut arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra bodrum katına doğru ilerleyelim. Bodrumumuza indiğimizde size şunu söylemek istiyorum. 3 tane odamız, şimdi teker teker göreceğiz onları. Penceresi olmadığı için depo olarak kullanmışlar. Ufak, burası depo olması için yapılmış zaten arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda görüyorsunuzdur içerideki malzemeleri. Hemen indikten sonra karşındaki burası da depo alanı. Çünkü burası da yaklaşık olarak bir 6 metrekarelik bir oda. Sol tarafımda son penceresi olmayan oda. Fakat burayı istiyorsanız çalışma atölye olarak kullanabilirsiniz. Çünkü geniş ve büyük. İsterseniz buraya yatak atıp misafir odası, çocuk odası bile yapabilirsiniz. Buradan da çıktıktan sonra penceresine sahip büyük bir odamıza doğru ilerliyoruz. Burada da yaklaşık olarak 12 metrekarelik bir odamız mevcut. Işık alıyor. Burası zaten barbekü alanımız. Buradan pencereden de ışık aldığınız için misafirlerinize, evin küçüklerine ya da kendi tasarrufunuza kalmış her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi sol taraftaki banyo ve tuvaletimizi görelim. Yine dokunuşuyla, büyüklüğüyle, ferahlığıyla çok güzel bir banyo ve tuvaletimiz var burada. Bu da yan taraftaki odaya ya da diğer odaları da dediğim gibi nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorum ama aşağıda sizin için yeterli bir büyüklükte banyo ve tuvaletiniz de mevcut. Dedikten sonra artık en üst katımıza çıkalım. Buyurun. Kapı girişimiz arkada kaldıktan sonra yukarıya doğru buradan merdivenle çıkabiliyoruz. Hemen dikkatimi çeken çok kaliteli mermer kullanmışlar. Çok da şık olmuş. Bu mermerlerimizden de bu katta her yerde kullanılmış. Çok şık, gayet güzel. İlk dikkatimi çeken benim o oldu. Gördüğünüz gibi burada bir galeri boşluğumuz var. Karşıda muhteşem orman ve deniz manzaramız da mevcut. Sağ tarafında bir oda var. Odamız çok büyük, güzel bir yatak odası. Yaklaşık 20 metrekarelik ebeveyn banyosu ve tuvaleti olan ilk odamız. Ve aynı odamızdan bir tane de karşıda var. En son orayı göreceğiz zaten. Ön tarafında muhteşem bir balkonu var. Bu balkonu size göstermek istiyorum. Bu balkonumuz da gayet büyük, gayet kullanışlı. Bunu da gösterdikten sonra buradaki tuvaletimizi ve banyomuzu da görelim. Çok şık yine. Evin en bayıldığım yerleri gerçekten banyo ve tuvaletleri üst düzey güzeldi bence. Gördüğünüz gibi ferah, geniş ve kaliteli. Her banyoda da farklı bir dokunuş gördüm. Bunu da söyledikten sonra giyinme odamıza bakıyoruz. Burada giyinme odamız var. Çok da küçük değil. Ben girdiysem buraya hemen hemen herkes girer diyebilirim size. Odadan çıkarken sağdan gideceğim. Nedeni şu, dışarıda size göstermiştim. Büyük bir verandamız var demiştim. Verandaya çıkan bir kapı. O kapımız da arkadaşlar bu kapı. Gördüğünüz gibi çok şık bir pencere ve ayna bizi karşılıyor. Esasında burası çok büyük, farklı kullanılabilir ama en başında dediğim gibi 2 kişi yaşadıkları için çok fazla eşya almamışlar. Hatta burası normalde bir yatak odası. Aynı karşısı gibi büyük bir yatak odası. 20 metrekare. Burada jacuzzi'li bir tuvalet ve banyomuz mevcut. Ama burayı sanki misafir odası ya da salon gibi dizayn etmişler. Fakat burada da ben giyinme odasını görüyorum. Ebeveyn banyosu ve tuvaleti olması, yani 2 tane odanız esasında ikinci katta büyük odanız mevcut. Buradaki banyo hepsinde farklı demiştim. Beni yanıltmadı. Hepsinde farklı. Geniş, jacuzzi'li, keyiflik bir yer. Burada da yan taraftaki gibi aynı büyüklükte balkonumuz var. Yaklaşık 8 metrekarelik bir balkonumuz. Bu balkonda manzaramız daha net, daha güzel. Zaten yeşili, huzuru, her şeyi şuradan görebiliyorsunuz. Çok keyifli bir villa, büyük bir villa. 4+1, bir sürü depolama alanı,
teknik odası ve aynı zamanda kileri olan bir villadan bahsettik. Sol tarafında barbekü alanından tutun, sağ tarafında güneşlenme alanı, ön tarafında büyük havuzu, 250 metrekare kullanım alanı olan bu güzel villanın tanıtımda sona geldik. Neredeyiz? Soğucak'tayız. Soğucak, Türkiye'nin en iyi ikinci oksijenine sahip yer. Manzarasıyla, doğasıyla iç içesiniz. Yan villalarınızın hepsi büyük. Birbirleriyle alakası yok. Mahremiyetiniz gayet iyi. Geniş bir aileyseniz kesinlikle tercih edeceğiniz bir villadır. Ve kolay kolay 700 metrekare göremediğimiz arsalardan biri. Şehir merkezine 7 kilometresiniz. 2 kilometre sonra Long Beach'tesiniz. 1 kilometre sonra küçük AVM'ler, büyük AVM'lere de 3 kilometre mesafedesiniz. Köyümüz var. Her pazartesi orada pazarımız mevcut. Pazarımız doğal pazardır. Ömrü ömür katar. Oksijeniyle, yemeğiyle, her şeyle dört dörtlük Soğucak'tayız. Eğer o villa bu villa değilse ben avlamaya, siz izlemeye lütfen devam edin. Görüşmek üzere.